Ege Denizi'ndeki 10 metrelik bu teknenin hedefinde Türk kıyıları, misafirlerin arasındaysa tanıdık bir sima var. Yunanistan'daki askeri darbeden kaçmak isteyenler İzmir'e doğru bir rota çizdi. Teknedeki iki motordan birinin arızalanması yetmezmiş gibi bu koca denizde bir de onları bekleyen fırtına vardı. Zorlu yolculuk başladı. Güvenli liman olarak Türkiye'yi seçen kişi Merkez Birliği Partili Bay Konstantinos'tu. Yunanistan'dan kaçarken takvimler 1968'i gösteriyor, ailesi ve 6 aylık oğlu Kiryakos Yunanistan'da ev hapsinde kalıyordu. Dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yardımlarıyla ülkesindeki juntadan kaçmayı başaran Bay Konstantinos'un hikayesi de siyasi hayatının geleceği de tam bu noktada başladı. 1990'lı yıllarda Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunurken oğlu Kiryakos henüz 20'li yaşlarının başında bir gençti. O genç aradan geçen 20 yılın ardından geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştirdi ve büyük bir destek aldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'ten bahsediyoruz. Türkiye'ye sığındıktan kısa süre sonra Paris'e giden Mitsotakis'in Harvard mezunu oğlu ve onun günümüzdeki politikalarına yakından bakalım. Bu arada Mitsotakis abone değil ama siz Gezete YouTube kanalına abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yunanistan 1922'de Anadolu'da bozguna uğradıktan sonra iki ülke onlarca yıl devam eden bir dostluk bağı kurmayı başarmıştı. Ta ki 1950'li yıllara kadar. Bu tarihten sonra yükselmeye başlayan tansiyonun gerekçesi bazen Kıbrıs, bazen silahlandırılmış adalar, bazense kıta sahanlığı ve hava sahası oldu. Yarım asırdır devam eden bu çekişmenin günümüzde çok daha sert bir dille ifade edilmesi, iki ülke arasındaki belirsizliğin de en önemli gerekçesi olarak gösteriliyor. Zaman zaman savaş söylemlerinin dile getirildiğine şahitlik etmiş olsak da, geçmişe kıyasla günümüzdeki söylemlerin çok daha sert ve kışkırtıcı olduğu düşünülüyor. 1999'a gidelim. 17 Ağustos depreminde Yunanlıların kan vermek için kuyruğa girdiği "Dayan Mehmet, biz buradayız" çığlıklarına kısa bir süre sonra meydana gelen Yunanistan depreminde aynı hoşgörüyle karşılık verilmişti. "Dayan Yorgo, biz buradayız." Peki iki ülke arasındaki bir ileri iki geri giden bu dostluk ve kurulması uzun yıllar alan bu gönül köprüsü neden yıkıldı? Türkiye ve Yunanistan'ın 1960'lardan bu yana Adalar Denizi ve Kıbrıs'ta yaşadığı anlaşmazlıklar Yunanistan'ın en temel dış politikası olarak görülüyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ülkenin en büyük güvenlik tehdidi Türkiye olarak tanımlandı. Öyle ki 1974 Kıbrıs müdahalesiyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali aynı olarak değerlendirildi. Tanıma uygun olarak atılan her adım, her gelişme bu bağlamda değerlendiriliyor. Ülkenin işbirliklerinin ve aldığı pozisyonların da bu çerçevede şekillendiğini söyleyebilirim. Uzun yıllardır denge politikasını benimseyen Yunanistan'ın küresel ve bölgesel güçlerin dengelenmesi konusunda Türkiye'den daha önemli bir pozisyon almaya niyetli olduğu ve uzun yıllardır bu politikayı takip ettiği savunuluyor. Son haftalarda Mitsotakis'in açıklamaları savaşın eşiğine gelinen 1980 ve 90'ları hatırlatıyor. Problemin başında yine Adalar Denizi ve bu adaların Lozan Barış Antlaşması ve Paris Antlaşması'na aykırı şekilde silahlandırılması var. Hayatının ilk 6 ayını siyasal hapis olarak tanımlayan Mitsotakis 2004'te milletvekili oldu. 2013-2015 arasında İdari Reform Bakanlığı görevinde bulundu ve iktidarı devralması takvimler 2019'u gösterirken gerçekleşti. Alexis Tsipras'tan görevi devraldığında Yunanistan ekonomisi kısmen toparlama gösteriyordu. Yeni başbakan aşırı sağ kurmaylarıyla dış politikasında sinyalini vermişti. Ayağının tozuyla Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye etkin yaptırımlar uygulaması için çağrıda bulundu. Henüz hükümet kurulmadan Doğu Akdeniz'deki yetki alanları konusu bir sorun olarak masadaki yerini aldı. Mitsotakis başbakan olduktan sonra Türkiye, Libya ile deniz yan hududu konusunda mutabakat imzaladı. Yunanistan, İsrail ve Mısır'a yakınlaşarak siyasi bir hamle ile cevap verdi. Angela Merkel'in gerilimi azaltma girişimi siyasi ilişkilerin gelişmesi için önemli bir adım olarak değerlendirildi. İki ülkenin askeri makamlar arasında diyalog mekanizmasının kurulması üzerinde uzlaşma sağlandı. 6 Ağustos 2020'de Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalayan Mitsotakis yönetiminin bu adımla masayı dağıttığı savunuldu. Türkiye'nin yaptığı uluslararası konferans önerisi karşılıksız kaldı. Mitsotakis, İyon Denizi'nde karasularını 12 mile çıkararak gelecekte aynı uygulamayı Ege'de yapma ihtimali üzerinden bir siyaset benimseyince Türkiye'den tepkiler de gecikmedi. Rusya'dan alınan S-400 füze savar sistemi nedeniyle iplerin gerildiği ABD'de koltuğun yeni sahibi Biden'dı. Türkiye'ye katsa yaptırımları uygulamaya başladı, peşinden Türkiye F-35 projesinden çıkarıldı ve sözde Ermeni soykırımı Biden tarafından tanındı. Tüm bu gelişmeler konumuzdan bağımsız görünse de aslında doğrudan ilişkili. ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı adımlar Yunanistan'da benimsenen politikaların daha da derinleşmesine neden oldu.
Mitsotakis, İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladı, Fransa ile 3 milyar avroluk Firkateyn siparişinin yanı sıra stratejik ortaklık ilan etti. Aynı tarihte ABD ile yapılan savunma eğitim işbirliği anlaşması ile Yunanistan'ın Türkiye söylemleri daha da sertleşti. Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var. Milli Savunma Bakanlığı öyle söylüyorlar. Bizim şımarık çocuğumuz diyorlar. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim de güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın. Bunu hatırlatıyoruz. Bu esasen son derece dostane bir uyarıdır. Son dönemde Türkiye savunma sanayinde attığı adımlarla Yunanistan karşısında önemli bir askeri üstünlük kurarken bu konu Yunan kamuoyunu meşgul eden en önemli başlıklar arasında yer aldı. Hatta bazı gazetelerde Türkiye'nin NATO üyeliği yok sayıldı. Bunun gerekçesi olarak da son dönemde bozulan ABD-Türkiye ilişkileri gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri ile kapsamlı bir askeri işbirliği yapan Yunanistan'da askeri üsler inşa edildi ve mevcut üslerin gelişmesi sağlandı. Kıbrıs müdahalesiyle Yunan siyasetinde başlayan Amerika karşıtlığı günümüzde yerini Amerika ile çok kapsamlı işbirliğine bıraktı. Bu yakınlaşma ABD'nin Yunanistan'da yeni üslere kavuşmasıyla sonuçlandı. 3'ü yeni olmak üzere toplam 4 adet askeri üstten bahsediyoruz. Silahlanmayı hızlandıran Yunanistan, ABD ile Aralık 2021'de 6,9 milyar dolar değerinde 4 muharip gemi siparişi ve 2,5 milyar dolarlık gemi modernizasyon sözleşmesine imza attı. Henüz bu yılın başında açıklanan 3 yıllık strateji planına biraz dikkatli bakarsak yapılan bu askeri yatırımların hedefini daha iyi anlayabiliriz. Buna göre Avrupa Birliği içinde güçlenilecek, Doğu Akdeniz'deki ittifak kuvvetlenecek ve milli çıkarlar uluslararası alanda anlatılacak. Mitsotakis'in son hamlesi tam da bu cümlede gizli. Geçtiğimiz Mayıs ayında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan, milli çıkarlarını anlatmak için kürsüdeydi. Konuşmanın hedefinde ise Türkiye vardı. Bazıları ayakta olmak üzere 37 kez kongre tarafından alkışlandı. Bu, aklımıza daha önce alkışlananların bugünkü konumlarını anlatan bazı fotoğraflar getirdi. Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de ABD Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştirmiş ve ayakta alkışlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Taliban'ın ülkede hakimiyeti ele geçirmesiyle Afgan halkının yüzüstü bırakıldığı iddia edildi. ABD Kongresi'nin ayakta alkışladığı bir diğer liderse Juan Guaido. Onu Venezuela'da 2019 yılında ABD desteğiyle kalkıştığı darbeyle biliyoruz. Kamuoyundaki başarısız siyasetçi algısına geçtiğimiz gün yemek yemeye gittiği restoranda karıştığı kavgayla devam ediyor. Bu videonun metnini yazarken Mitsotakis Türkiye ile bir görüşme talebi olduğunu açıkladı. Bugünkü politikaya baktığımızda iki ülke arasında bir çözüm yakın tarihte olur mu bilinmez ama çözümün kesinlikle masada olması gerektiğine inananlardanım. Ege Denizi'ndeki 10 metrelik bu teknenin hedefinde Türk kıyıları, misafirlerin arasındaysa tanıdık bir sima var. Yunanistan'daki askeri darbeden kaçmak isteyenler İzmir'e doğru bir rota çizdi.